Efendim selamlar. Düşmüşler Salon'a hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Mısır dedik, Yunan dedik ve bugün Roma ile birlikte Antik Çağ giriş serimizi sonlandırıyoruz. Yine aynı şekilde önden bir yüzeysel, özet bir tarih sunumu, ardından da naçizane bir kitap tavsiyesi köşesiyle videoyu sonlandırırız diye düşünüyorum. Belki bu video özel bir resim okuması yaparız. İlerleyen dakikalarda duruma göre doğaçlama karar verelim ona. Dilerseniz başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Efendim bir önceki videoda Antik Yunan önemli demiştik. Roma da önemli. Hatta belki de daha da önemli. En azından şunu söyleyebiliriz. Roma iyisiyle kötüsüyle tarihin rockstarı. Hala etkileniyoruz, merak ediyoruz, feyz alıyoruz kendilerinden. Bugün Roma tarihini bilmek önemli bir tırnak içinde kültür seviyesi kriteri. Yine aslında ölü bir dil olan klasik Latince bilmek, konuşmak, alıntılar yapmak kimileri için entelektüel bir tatminlik aracı. Tarih sadece kendi zamanlarında değil, kendilerinden yüzlerce yıl sonra dahi etkilemeye devam ediyorlar. İşte bir örnek aydınlanma sonrası yaşanan devrimlerde dönemin devrimcilerine, siyasetçilerine, sanatçılarına, felsefecilerine adeta hocalık yapıyorlar. Biliyorsunuz Amerikan devrimi ve Fransız devriminde Roma'nın özellikle Cumhuriyet dönemi yüceltilerek dönemin başrollerine ışık oluyor. Doğru veya yanlış yorumlanması ayrı bir tartışma konusu. Fakat aydınlar tarafından yüceltilen o Roma Cumhuriyeti erdemleri işte siyasette olsun, hukukta, felsefede, sanatta, edebiyatta yaşanan devrimlerin yürütücülüğünde önemli bir pay sahibi oluyor. Tabii Romalılar etkiliyor fakat etkileniyorlar da özellikle Yunanlardan oldukça etkileniyorlar. Yunan mitolojisine giriş videosunda konuşmuştuk. İşte bu Romalıların Yunanistan'ı işgal ettikten sonra yaşanan tırnak içinde yine tersten kültür emperyalizmi ile ilgili dönemin meşhur şairlerinden Horatius'un, Romalı şair Horatius'un bir sözü vardır. İşte bu hayranlığa diyelim ya da tutsak Yunan zalim fatihini tutsak etti diye. Her anlamda hayranlık duyuyorlar Yunanlardan. Hani bizdeki muasır medeniyetlerin üzerine çıkma ülküsü vardır ya. İşte Romalılar için o medeniyet Yunanlar. Yunanlara olan bu hayranlık bizim de işimize yarıyor aslında. Yunan videosunda konuşmuştuk. Birçok temel kavramının kökenini Yunan'a dayandırmıştık. İşte bu hayranlık sayesinde o antik Yunan dünyasının uzun ömürlülüğü de sağlanmış oluyor. Bugüne kadar ayakta kalmasını biraz da bu sebeple Romalılara borçluyuz. Yunan medeniyeti masanın üstü ise Romalılar bu masanın ayaklarını çakıyorlar. Zımparasını, cilasını atıyorlar ve bugüne kadar sapasağlam ayakta kalmasını sağlıyorlar. Birçok alanda siyaset, felsefe, hukuk, mühendislik, mimari, edebiyat hem Yunanlardan alıp daha da iyi hale getiriyorlar hem de kurumsallaştırıp bir standart haline getirip dediğim gibi şu uzun ömürlülüğünü sağlıyorlar. Yani o muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma ülküsünü Romalılar gerçekleştiriyorlar. Mühendislikte, mimaride yollar, köprüler ki hala kimi yolları, köprüleri kullanmaya devam ediyoruz. Yine su kemerleri, hamamlar ki İngiltere'de biliyorsunuz direkt bu hamamlar temeliyle kurulmuş olan ismi de oradan gelen Bath isimli bir şehir vardır. Yine günümüzün hukuk felsefesini, hukuk sistemini anlamak için Roma hukukuna bir geri dönmek, bir bakış atmak gerekiyor. Edebiyatta Ovidius, Vergilius gibi isimler yüzlerce yıl sonra dahi sanatçıları, ozanları, müzisyenleri, edebiyatçıları etkilemeye devam etmesi gibi. Saydığımız o bütün başlıklarda böyle ayrı ayrı bir Roma mirası konuşabiliriz. Biraz kronolojik tarih üzerinden gidelim. Roma tarihi 3 bölüme ayrılıyor. Krallık dönemi, Cumhuriyet dönemi ve İmparatorluk dönemi. Kuruluş dönemi olarak da anabileceğimiz olan krallık dönemi ise yaklaşık M.Ö. 700 ila 500 yılları arasında geçiyor. Fakat bu dönem biraz muamma. Yarı efsanevi, yarı gerçek hikayelerden oluşuyor. Pek yazılı kayıt yok bu dönemle ilgili. Direkt kendi dönemlerinden yok. Daha çok sonra yaşamış olan krallık döneminden çok sonra yaşamış olan kimi Romalı tarihçilerin metinlerinden anlamaya çalışıyoruz. Tarihçi Livius ve Bodrum dostlar biz daha çok tarihçi olarak hemşerimiz Herodot'u biliyoruz. Fakat bir başka tarihçi daha vardır Dionysus. Livius ile Dionysus'un metinlerinden anlamaya çalışıyoruz daha çok bu krallık dönemini. Onun dışında yarı efsanevi dediğimiz kısımla ilgili Roma'nın 2 kuruluş hikayesi var farklı. Bunlar kimi zaman tek çatı altında birleştirilerek anlatılıyor. Birisi zaten Vergilius'tan da biliyorsunuz Aeneas Destanı'ndan Aeneas'ın hikayesi. Bir diğeri ise yine ikiz kardeşler Remus ve Romulus'un hikayesi. Biz dilerseniz bugün çok böyle üstten atlaya şöyle birleştirilmiş haliyle bir şu kuruluş hikayesine bakalım.
Şimdi efendim Aeneas Truvalı bir prens ve Truva Savaşı'ndan bir şekilde ailesini yanına alarak kaçmayı başarıyor ve denizlerde yaşadığı birçok maceradan sonra İtalya'da karaya ayak basıyor. Bu arada Aeneas'ın annesi de tanrıça Venüs, Yunan ismiyle Afrodit. Aslında bu detay önemli. Hani birazdan konuşacağız. Şimdi Roma'da bir aristokrat soylu sınıf var. Bunlar çeşitli işte kalıtsal kökenlerle kendilerini bir yerlere dayandırıyorlar. Bir örnek işte Julius Caesar, ismindeki o Julius aslında Aeneas'ın oğlu Julius'tan geliyor. Yani kendi ailesinin soyunu Julius'a dayandırıyor. Julius'un babası Aeneas, onun da annesi tanrıça Venüs, Afrodit olduğu için de kendisine böyle bir tanrı soyu görüyor. Yani tanrı soyundan gelme durumunu siyasetinde kullanıyor. Bizdeki biraz işte bugünlerden hani peygamber soyundan geliriz söylemine benziyor. Onun antik versiyonu bu şekilde efendim. Bu hani Roma tarihinde bu tip ufak detaylar aslında önemli bir yer işgal ediyor. Hikayemize dönelim. Aeneas bir şekilde İtalya'da karaya ayak basıyor ve onun soyundan birkaç kuşak sonra kardeşler Remus ve Romulus, babaları yine tanrı Mars, Yunan ismiyle Ares, dünyaya geliyor. Kardeşlerin hikayesinde klasik mit unsurları var. İşte nehire bırakılan, istenmeyen çocuklar, ardından bir kurt tarafından bulunup emzirilen çocuklar. İnsanlığın ortak hikayesi, birçok yerde görebiliyoruz bu hikayeleri. Ve kardeşler bir şekilde büyüyorlar. Ardından bir şehir kurmak istiyorlar. Fakat bu aşamada Remus ile Romulus bir anlaşmazlığa düşüp kavga ediyorlar. İşin sonunda Romulus kardeşi Remus'u öldürüyor. Yine aslında bir ortak hikayemiz, ortak travmamız insanlığın, kardeşlerin birbirini öldürmesi. Neyse efendim Romulus kurduğu şehrin ilk kralı oluyor ve yaklaşık 200-250 yıl boyunca 7 kral Roma'nın başına gelip geçiyor ve işin sonunda da krallık devriliyor. Yerine Cumhuriyet rejimi kuruluyor. Aslında Cumhuriyet'in kuruluş hikayesi yarı efsanevi yarı edebiyat bir hikayedir. Lucretia isimli soylu bir kadın var. Bu kadın son kralın oğlu tarafından ne yazık ki tecavüze uğruyor ve ardından onuruna yediremeyip intihar ediyor. Bu hikaye önemli çünkü Rönesans sonrası birçok sanatçı tarafından Lucretia'nın hikayesi resimde, heykelde olsun tema olarak kullanılmıştır. Neyse efendim bu Lucretia'nın işte intiharı, tecavüz hikayesi sonrası dönemin ünlü isimlerinden Brutus krallığa karşı bir isyan başlatıyor. Bu Brutus, Sezar hikayesindeki Brutus değil, yaklaşık ondan 500 yıl önce yaşamış olan başka bir Brutus. O Brutus'un atası diyebiliriz. Neyse efendim bir ayaklanma başlatıyor ve krallığı devirip yerine Cumhuriyet rejimini kuruyor. Evet şu anda M.Ö. 500 dolaylarındayız. Bu ana kadarki hikayeler yarı efsanevi, yarı edebiyat hikayeydi. Cumhuriyet devri daha gerçekçi bir hikaye, daha gerçek bir tarih diyebiliriz. Şimdi isterseniz Cumhuriyet'in şöyle ana başlıklarına, önemli kısımlarına ve yine üstten atlaya bir göz atalım. Yönetim şekli tabii öncelikle bir konuşulması gerekiyor. Bir senato var. Bu senato tabii krallık döneminde de vardı fakat yetkileri bu kadar yaygın değildi. Artık yetki senatoda diyebiliriz ve senatonun başında sürekli değişecek şekilde, genelde yılda bir değişecek şekilde konsüller bulunuyor. Senatonun tabi ana sınıfları var. Bunların en başında işte patriciler ve plebler geliyor. Patriciler şu az önce konuştuğumuz soylular, aristokratlar, en zenginler. Plebler ise onlar dışına kalan herkes. Yani o işte soylular en zenginlere kıyasla biraz daha az zenginler. Efendim işte zanaatkarlar, işçiler, köylüler diyebiliriz. Tabi bu meclis yapısının genel olarak çeşitli başlıkları var. İşte ünvanlar var, çeşitli alt yine sınıflar, meclisler söz konusu. Yapacağınız okumalarla yavaş yavaş bunu da çözeceğinizi düşünüyorum. Onun dışında tabii köle sınıfı var. Ne yazık ki Roma köleci bir toplum. Tabii bu köle sınıfının yönetimde hiçbir hakkı yok. Fakat köle sınıfında bulunduğunu biz yine söylemiş olalım. İşte Cumhuriyet'in ana gündemlerinden birisi bu. Patrici sınıfı ile işte plebler arasındaki hak mücadeleleri ve bu da zamanla çeşitli siyasi ve hukuki reformların önünü açıyor ve gündemi meşgul ediyor. Onun dışında tabii yine askeri siyasi hikayelere bakacak olursak Kartacalılarla savaşlar çok önemli bu dönem. Efendim şimdi Roma bir şehir devleti olarak yavaş yavaş İtalya Yarımadası'na yayılmaya başlıyor. O dönem İtalya Yarımadası'nda çeşitli topluluklar var ve işte Roma bunları yavaş yavaş kendi çatısı altında topluyor. Ardından tabii Akdeniz'de bir güç mücadelesi başlıyor. O dönem Akdeniz'de Kartacalılar var, bir Fenike kolonisi. Hem Kuzey Afrika'da hem de bugünkü İspanya topraklarına söz sahibi ve Akdeniz'in o ana kadarki en büyük gücü diyebiliriz Kartacalılar için. İşte artık Roma İtalya'da büyümeye başladıkça bir çıkar çatışması başlıyor iki devlet arasında ve tarihte Kartaca savaşları dediğimiz ya da Türkçe Pön savaşları denilen dönemde başlamış oluyor.
Latince Kartacalılara Punicus deniyor. Bu da işte Punlar, Pön derken Türkçe'ye Pön olarak geçmiş. Türkçe o yüzden Pön Savaşları olarak anıyoruz bu dönemi ve M.Ö. 250 ile 150 yılları arasında hemen hemen o 100 yıllık dönemde gelişen, yaşanan olaylar, Pön Savaşları. Efendim bir sen yendin, bir ben yendim derken işin sonunda Romalılar kazanıyorlar, galip geliyorlar, Kartacalıları alt ediyorlar ve Akdeniz'in en büyük gücü haline geliyorlar. Bu dönemde tabii Kartacalıların meşhur komutanı Hannibal önemlidir. Tarihe geçmiştir, tarihin en önemli komutanlarından birisi olarak gösterilir. Fakat dediğim gibi işin sonunda Romalılar kazanıyor ve Akdeniz'in en önemli gücü haline geliyorlar. Bununla birlikte tabii doğuda da Yunan, Makedon toprakları ve devamı yavaş yavaş Romalıların eline geçiyor. İşte düşmanlıklar, müttefiklikler derken en sonunda bir Yunanistan'la başlıyor. Daha önceki videolarda konuştuk. İşte Cumhuriyet'in sonlarına doğru artık bu topraklarda Anadolu, Yunanistan, Mezopotamya, Mısır toprakları da yavaş yavaş Romalıların hakimiyeti altına giriyor. Diğer Cumhuriyet gündemlerine bakacak olursak tabii son dönemlere doğru artık iç karışıklıklar gündemi meşgul ediyor. Dönemin zenginlerinin ya da liderlerinin, komutanların kendi aralarındaki çekişmeler, diğer sınıf mücadeleleri, biz daha çok Spartaküs üstünden biliyoruz. Köle ayaklanmaları bu dönem Roma'nın önemli gündemleri arasında. Tabii yine az önce doğudaki yayılmayı söylemiştik. Yavaş yavaş Avrupa'nın kuzeyine doğru da yayılma başlıyor. Kelt, Cermen toprakları, bugünkü Fransa, Almanya toprakları da kademe kademe yavaş yavaş bu Cumhuriyet döneminde Roma hakimiyeti altına girmeye başlıyor. Tabii imparatorluk döneminde asıl o Avrupa yayılması tamamlanmış olacak. Ve Cumhuriyet'in son dönemlerine geldik. Hemen hemen milat dediğimiz tarihin biraz öncesi, biraz sonrası tarihlere denk geliyor. Milattan önce 500'lerde Cumhuriyet yaklaşık kurulmuştu. 500 yıllık bir Cumhuriyet rejimi yavaş yavaş kendisini imparatorluk sistemine teslim edecek. Burada Sezar'ın başrolde olduğunu biliyoruz. Yine önemli isimler bir aradalar. Bildiğimiz, aşina olduğumuz isimler Cicero, Pompeius, Marcus Antonius, Kleopatra ve her şeyin sonunda ilk imparator olacak olan Octavianus Augustus. Tabii bu Sezar'ın dönemi bambaşka bir video ister. Biraz karışık ve entrika dolu bir dönem. O yüzden biz üstten atlayarak gideceğiz. Fakat şunu söyleyebilirim, aslında bir dizi tavsiye edebilirim. Ama önce bir not düşerek, tarih dizilerden öğrenilmez. Hala tarihi öğrenmek için kitaplara ya da güvenilir online kaynaklara, makalelere başvuruyoruz. Tekrar söylüyorum, tarih dizilerden öğrenilmez. Bir keyif olarak dizi önerebilirim ki çoğunuz izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Roma dizisi bu Sezar dönemini çok güzel anlatıyor. Bir dizi keyfi olarak sizlere tavsiye ediyorum ki günümüzde artık belgeseller bile şüpheli durumda. Bu dizide de tabii gerçekle uyuşmayan birçok şey var. Bir kurgu dizi, fakat o Roma'nın dünyasını, o Roma atmosferini çok güzel yansıtıyor bence bu dizi. O yüzden aklıma gelmişken de, Sezar demişken de böyle ufak bir tatlı not düşelim. Roma dizisini bir dizi keyfi olarak tekrar söylüyorum, sizlere tavsiye ediyorum. Hikayemize dönersek kısacası Sezar yükseliyor. Önce bir Pompeius ve dönemin önemli isimlerinden Crassus'la birlikte bir üçlü konsül sistemi getiriyorlar. Yani ortak yönetiyorlar. Fakat ardından Pompeius'la özellikle bir çıkar çatışması yaşanıyor. Bir iç savaş başlıyor. Bu arada Crassus da Spartaküs köle isyanını bastıran kişidir. Ve her şeyin sonunda Sezar tek adam oluyor ve konsüllüğünü sürekli hale getirmeye, yani ölene kadar konsül gibi bir sistem getirmeye çalışıyor. Az önce söylemiştim, konsüller sürekli değişiyor ve genelde yılda bir değişiyor. Fakat Sezar ölene kadar konsüllük gibi bir sistem getirmeye çalışıyor. Tabii Sezar'ın askeri başarıları da çok önemli. Zaten bu sebeple yükseliyor aslında. Az önce dedik ya, Kelt, Cermen toprakları, hatta İngiltere dahi Sezar zamanında İngiltere'nin kapıları açılıyor. İngiltere'nin tam fethi tabii imparatorluk dönemine kalacak. Fakat Sezar bu topraklardaki başarılarıyla, askeri başarılarıyla zaten ön plana çıkıyor. Dediğim gibi bu tek adamlığını oturtmaya çalışırken, sürekli konsül, yani ölene kadar konsüllük sistemi oturtmaya çalışırken aslında bu biraz da imparatorluk sisteminde temelleri atılıyor bu eylemleriyle. Artık Senato Sezar'dan rahatsız olmaya başlıyor. Hem bu politikalarından hem de bu tek adamlığından dolayı rahatsız olmaya başlıyor Senato'daki senatörler. Ve bildiğiniz gibi tarihin en meşhur, en epik, en trajik suikastlerinden birisi gerçekleştiriliyor. Sezar bir senato toplantısı sırasında senatörler tarafından defalarca hançerlenerek öldürülüyor. Ve imparatorluğa geçiş yapıyoruz. Yine aslında 500 yıllık bir dönem aşağı yukarı. Milat dediğimiz tarihle milattan sonra 400 küsür 500'lere kadar devam ediyor. Ve aslında daha sonrası da var. Doğu Roma olarak var. Fakat tarihçiler o dönemi hem ayrı bir devletmişçesine hem de Orta Çağ tarihi olarak ele
alıyorlar. Şimdi Sezar ölmeden önce yeğeni Octavianus'u varisi ilan ediyor ve yine dönemin önemli isimlerinden Sezar'ın sağ kollarından Marcus Antonius da Sezar'dan sonra ön plana çıkıyor. İlk başta bu ikili aslında bir müttefiklik kuruyorlar. Fakat yine bir iç savaş başlıyor. Burada Kleopatra yine başrollerde, tıpkı Sezar döneminde olduğu gibi. İşin sonunda Octavianus galip geliyor ve tek adam olarak Roma'nın başına geçiyor. Tabii imparatorluğa geçiş belli bir zaman alıyor. Octavianus uyguladığı politikalarla bu imparatorluk sistemini getiriyor. Senatonun yetkileri azaltılıyor ve bundan sonra Octavianus gibi işte başa geçecek olan tek adamlar söz sahibi olmaya başlıyorlar. Roma'da Octavianus yine tabii kendisine ünvanlar almaya başlıyor. Bunlardan birisi de Augustus ve ondan sonra da zaten artık Augustus olarak anılmaya başlıyor. Türkçe görkemli gibi bir anlama geliyor ve Augustus'la birlikte Roma'da Pax Romana dediğimiz dönem başlıyor. Pax Romana Türkçe Roma barışı anlamına geliyor ve işte Augustus'la başlayıp yaklaşık 200 yıllık bir görece istikrarlı dönemi Pax Romana diyoruz. Elbette savaşlar, sıkıntılar devam ediyor fakat özellikle Cumhuriyet'in o son dönemi yaşanan iç karışıklıklar, ayaklanmalar derken böyle bir görece, tekrar söylüyorum, istikrarlı dönemi Pax Romana isimlendirmesi verilmiş. Tabii imparatorluk dönemi aslında zor bir dönem. Yine böyle bir özet anlatım için bir kere çok isim başa gelip geçiyor ve hani işin uzmanı değilseniz ya da sürekli Roma üzerine okumalar yapmıyorsanız bu kadar ismi akılda tutmak neredeyse imkansız. O yüzden şöyle yapalım. Hani önemli kimi isimleri bugün analım fakat gerisi sizlerin okumalarınıza kalsın. İlk olarak Augustus'tan biraz detaylar verelim. Augustus gibi aslında başka birçok ünvan alıyor kendisine. Bu arada şunu da söyleyelim, belki bilmeyenleriniz vardır. İşte takvimdeki Ağustos ayının ismi de Augustus'tan geliyor. Hatta biz Temmuz diyoruz fakat July ismi de yine Julius Caesar'ın isminden gelmektedir. Hani çoğunuz biliyorsunuzdur da böyle araya bir tatlı bir bilgi atmış olalım. Bana bilmediğim bir şey söyle bilgisi bölümü olsun böyle. Augustus tabii dediğim gibi birçok ünvan alıyor. Bunlardan birisi birinci vatandaş, hani eşitler arasındaki en birinci gibi bir anlama geliyor. Yine vatanın babası ünvanını alıyor. Kısacası sistemi oturtuyor efendim. Tabii ilk imparator olduğu için de aslında önemli değişimler de yaşanıyor. Kültürel olarak önemli değişimler yaşanıyor. Kendi tabiridir efendim. İşte Roma'yı tuğla bir şehir olarak aldım, mermer bir şehir olarak bıraktım dediği söylenir. Tabii aslında Roma'nın o görkemli mermer şehire dönüşmesi yavaş yavaş oluyor. İlerideki imparatorlar zamanında gerçekleşecek tam olarak zirvesini görmesi. Fakat kendi tabiridir. Böyle bir sözü varmış. Onun dışında tabii Latin edebiyatı onun zamanda altın çağını yaşıyor. İşte Ovidius, Vergilius, Augustus döneminde yaşıyorlar. Hatta Ovidius Augustus tarafından sürgüne gönderiliyor. Bu önemli çünkü bu edebiyat tarihinin en önemli gizemlerinden birisi olarak kabul edilir. Yani Ovidius niye sürgüne gönderildi? Kendisinin konuyla ilgili aslında üstü kapalı bir açıklaması vardır. Bir şiir ve bir hata demiştir sürgüne gönderilmesiyle ilgili. Başka isimlere bakalım efendim. İşte kim var? Caligula var. Bir yerden sonra kafayı sıyıran imparatorlardan birisi. Yine Nero var. Hem annesini öldürtmesiyle meşhurdur hem de biliyorsunuz Büyük Roma yangını yine onun döneminde gerçekleşmiştir. Hani kimileri yangından Nero'yu sorumlu tutarlar. Bu durum biraz tartışmalı bir durumdur. Fakat şunu biliyoruz, yangın sonrası ortamı kendi siyaseti için güzel kullanmıştır. Yine Traianus vardır efendim. Görece aslında halkçı politikalarıyla tanınır ve en sevilen imparatorlardan birisi olarak gösterilir ki zaten aslında bu dönemde 5 iyi imparator dediğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Marcus Aurelius'a kadar devam edecek bir 5 iyi imparator dönemi vardır ve Pax Romana'nın zirvesi olarak görülür. Bunlardan birisi de işte Traianus'tur. Traianus'un bir diğer özelliği ise onun zamanında Roma en geniş sınırlarına ulaşır. Aynı zamanda önemli bir komutandır, askeri liderdir. Yine işte az önce konuştuğumuz o Roma'nın bir mermer şehir olması aslında onun döneminde yine zirveyi görür. Dediğim gibi çok sevilen bir imparatordur, halkçı politikalarıyla bilinir. Yine kendisine Senato tarafından Optimus ünvanı verilmiştir. İşte en iyi, en büyük, en güçlü gibi bir anlama geliyor. Bu kendisine olumlu bakış aslında sonrasında da devam ediyor. Yani yüzlerce yıl sonra dahi birçok dönemde birçok kişi tarafından Traianus gelmiş geçmiş en erdemli imparatorlardan birisi olarak kabul ediliyor. Hemen arkasından Hadrianus geliyor, gezgin imparator. İşte o en geniş sınırlarına ulaşmış imparatorluğun neredeyse her noktasını yaşamı boyunca
gezip görüyor. Bu anlamda benim ilginç bulduğum imparatorlardan birisidir. Biraz atlayalım. Marcus Aurelius diyelim. Filozof imparator, felsefe üzerine yaptığı çalışmalarla ünlüdür ki bu sebeple aslında felsefe tarihinde de önemli bir isimdir. Marcus Aurelius'un başka bir önemi şudur. Pax Romana dönemi onunla birlikte kapanır. Yani milattan sonra 180 yılındaki ölümüyle birlikte Pax Romana dönemi de kapanır. Hatta kimi tarihçiler bu andan itibaren aslında Roma'nın çöküşe geçtiğini de düşünmektedirler. Aslında Roma'nın çökmesine daha çok var. Fakat dediğim gibi kimi tarihçiler bu kadar geriye alıyorlar başlangıcı. Roma'nın bugün neden çöktüğü, nasıl çöktüğü bizim için büyük bir derttir. İşte kimiler için Marcus Aurelius'un ölümü bunun başlangıcıdır. Fakat gerçekten Marcus'tan sonra işler biraz karışıyor. İç karışıklıklar artıyor. Birçok isim Roma'nın başına gelip geçiyor. Bir yerden sonra geldiği gibi gidenler oluyor. Çoklu yönetim sistemi başlıyor derken aslında Roma tarihi de birazcık sıkıcılaşıyor. Ama biz yine de tabii bugün kimi isimleri yine şöyle üstten atlaya atlaya analım. Elagabalus var. Her şeyle kendine özgün isimlerden, imparatorluğun doğusundan geliyor. Suriye doğumlu. Çok fazla iktidara kalmamış fakat ismini duyurmuş. Cinsel münasebetleri üzerinden kendisiyle ilgili ahlaksız bulunan hikayeler vardır. Yine zalimliği meşhur isimlerden birisidir. İlginçtir, hani Antik Mısır'da konuşmuştuk, meşhur Akhenaton, şu bir güneş kültü üzerinden tek tanrılı dini getirmeye çalışan firavun. İşte Elagabalus da aynı şekilde bir güneş kültü üzerinden yeni bir inanç sistemi getirmeye çalışıyor. Dini açıdan da yobaz birisi olduğu söyleniyor. Bunun dışında çevresindeki alakasız tipleri kritik konumlara getiriyor, danışmanı yapıyor. Efendim uyduruyorum, berberini hazinenin başına getiriyor. Ne bileyim arabacısını işte orduda yönetici yapıyor gibi. Sonu da vahşidir efendim. İşin sonunda bir iç karışıklık çıkıyor ve annesiyle birlikte öldürülüp cesetleri sokaklarda sürüklenip en sonunda Cloaca Maxima denilen kanalizasyon sistemine atılıyor. Oradan da Tiber Nehri'ne kayıp hadi selametle diyerek bu arkadaşı yolluyorlar. Efendim dilerseniz artık şu bölünme ve çöküş kısmına bir geçelim. Tabi bir yerden sonra artık bu koca coğrafya tek merkezden yönetilemez hale geliyor ve İmparator Diocletianus zamanında, Dioklat diyelim daha rahat telaffuz ederiz. Milattan sonra 290 civarında imparatorluk iki farklı bölgeden yönetilecek şekilde ikiye bölünüyor. Fakat aslında biz bugün bölünüyor diyoruz. Ancak Romalılara sorsaydık ya da bir şekilde Romalıların yanına gitseydik bunu bir bölünme olarak görmezlerdi. İşte bu koca coğrafyayı tek çatı altında tutmak için yönetim merkezlerini böyle etrafa yayıyorlar. Şimdi Dioklat işte yakın bir dostunu Maximianus'u imparatorluğun batı coğrafyasını yönetsin diye görevlendiriyor. Kendisi de doğu coğrafyasından sorumlu oluyor. Birisi bugünkü Milano'ya yerleşiyor. Diğeri de efendim bugünkü bizim İzmit'e yerleşiyor. Tabi aslında Roma hala ana şehir fakat artık bu andan itibaren imparatorlar böyle başka şehirlerde ikamet etmeye başlıyorlar. Hatta bir yerden sonra Ravenna şehri yine başka bir ikamet şehri olacak. Fakat dediğim gibi Roma o ana şehir durumunu kaybetmiyor. Sadece artık imparatorlar uğramaz oluyorlar Roma'ya. Maximianus ve Dioklat kendilerine Augustus unvanı alıyorlar ve altlarına da iki tane Sezar unvanlı yönetici seçiyorlar ve böyle bir dörtlü yönetim sistemi ortaya çıkıyor. Tabi bu Sezar, Augustus gibi ünvanlar Augustus'tan ve Sezar'dan geliyor elbette. Böyle ileride kimi liderler tarafından ünvan olarak kullanılıyor, bir prestij olarak kullanılıyor. Hatta Sezar Roma İmparatorluğu'ndan sonra dahi Avrupa'da biliyorsunuz Kaiser olarak, Rusya'da Çar olarak kullanılmaya devam ediyor. Yani Çar ve Kaiser ünvanı kelimesi Sezar'dan gelmektedir. Yine böyle bir ufak not düşelim. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Dediğim gibi artık imparatorluk böyle iki farklı merkezden batı doğu olarak yönetilecek şekilde yaşamına devam ediyor. Fakat arada tek adamlar da geliyor. Yani tek liderler de geliyor. Bunlardan birisi de hatta belki de en önemlisi Büyük Konstantin. Efendim Konstantin önemli bir isim tarihte. Hatta tarihi değiştirmiş isimlerden birisi. Öncelikle başkenti Roma'dan alıp bugün bizim İstanbul'a taşıyor. Öyle farklı bir şehirde ikamet etmek değil, direkt başkenti değiştiriyor. Aslında hikaye şu, Senato nerede? Şimdi Roma'da imparatorluk sistemine geçilmiş olsa da Senato varlığını sürdürüyor ve Roma'da Senato sembolik olarak çok önemli. Bu sebeple de Roma o ana şehir olma ruhunu asla kaybetmiyor. İşte Konstantin hem yeni bir şehir kuruyor hem de yeni bir senato oluşturuyor. Hatta şehre de bildiğiniz gibi kendi ismini veriyor. Biz de Arapça kökenli Türkçe karşılığıyla Konstantiniye diyoruz. İskenderiye gibi düşünebilirsiniz. Nasıl İskender bir şehir kurmuş, biz de İskenderiye diyoruz.
aynı şey. Ve efendim işte bu şekilde iki senatolu, iki başkentli bir imparatorluk ortaya çıkmış oluyor ki zaten yakın bir gelecekte Batı coğrafyası ve Roma kaybedileceği için daha sonradan Konstantiniye Doğu Roma'nın merkezi olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Konstantin'in aslında ikinci ve daha önemli eylemi ise Hristiyanlığın kapılarını açması. Hristiyanlık o ana kadar Roma'da bir azınlık dini, pek de kabul gören bir din değil, hatta zulümle karşılaşan bir din. İşte Konstantin Hristiyanlara barışçıl yaklaşıyor, hatta barışçıl yaklaşmakla da kalmıyor, Hristiyanlığa yön veriyor. İznik Konsülü'nü organize etmesiyle birlikte Hristiyanlığın o kurumsal yapısının oluşmasında önemli bir adım atmış oluyor. Ve Hristiyanlık Konstantin'le beraber hızla Roma'da yayılmaya başlıyor. Bu da tabii tarihi değiştiren bir kıvılcım oluyor. Hani bu eylemleri olmasaydı belki de Hristiyanlık bir azınlık dini olarak devam edebilir. Bu da bugünün dünyasının şekillenmesinde bambaşka bir zaman çizgisi yaratabilirdi. Konstantin sonrası yine bu Batı-Doğu merkezli yönetim bir süre daha devam etse de araya yine bir tek adam geliyor. Theodosius, Theo diyelim kısaca. Theo'nun önemi şu: Hristiyanlığı resmi din haline getiriyor. Konstantin evet kapıları açmıştı, Hristiyanlığın yayılmasında çok önemli eylemlerde bulunmuştu fakat o resmi din ilanını gerçekleştirmemişti. İşte bunu yapan Theodosius oluyor ve bu andan itibaren o da tarihe geçmiş oluyor. Ve efendim Theo'dan sonra öyle tek bir adam bir daha gelmiyor ki zaten yakın bir zaman içerisinde imparatorluk Batı coğrafyasını kaybediyor. Çürümüş devlet yapısı, bir de bunun yanında halihazırda uzun zamandır devam eden kuzeyden gelen Cermen kavimlerinin akınlarına daha fazla dayanamıyor ve milattan sonra 476 yılında Roma ve Batı coğrafyası kaybediliyor. Şimdi aslında devlet yıkılmadı. Sadece batıdaki topraklarını kaybetti. Fakat tarihçiler bu andan itibaren antik çağ anlatımlarını sonlandırıyorlar. Doğu'nun hikayesini ise kimi anlaşılabilir sebeplere dayanarak farklı bir devlet olarak, hatta çok sonraları modern çağlarda verilmiş bir isim olan Bizans İmparatorluğu olarak, Orta Çağ tarihi olarak ele alıyorlar. Biz de efendim bu andan itibaren antik çağ giriş video serimizin özet tarih sunumunu sonlandırmış oluyoruz. Efendim kitap tavsiyesi köşesine geçmeden önce isterseniz bir resim okuması yapalım. Hani videonun başına konuşmuştuk. Romalıların işte ilerleyen dönemlerde uygarlık tarihini nasıl etkilediklerini konuşmuştuk. Bir örnek dedik, aydınlanma sonrası işte yaşanan kimi devrimlerde işte dönemin siyasetçilerine ya da işte sanatçılarına, felsefecilerine nasıl etki ettiklerini konuşmuştuk. İsterseniz sanat tarihinden bir iki eserle bu konuya ufak bir bakış atalım. Efendim ressamımız neoklasik akımın ve Fransız devrimi döneminin ünlü isimlerinden Jacques-Louis David. Daha çok Marat'ın ölümü, Sokrates'in ölümü ve Alpleri geçen Napolyon eserleriyle tanınır. Bugünkü ilk eserimiz ise Brutus'e oğullarının cesetleri getirilirken. Milattan önce 500 dolayları az önce konuşmuştuk. Roma'da krallığın yıkımına giden hikaye. Lucretia'nın kralın oğlu tarafından tecavüze uğraması ve onuruna yediremeyip intihar etmesi sonrası dönemin önemli isimlerinden Brutus'un isyan etmesi ve krallığı devirip bir daha da Roma'nın başına asla kralların gelmeyeceğine dair yemin ederek Cumhuriyeti kurması. Efendim Cumhuriyet kurulur fakat o dönem herkes krallığın kaldırılmasını istemiyordur aslında ve krallığın geri gelmesi adına bir darbe komplosu düzenlenmiştir. Komplo açığa çıkarıldığında ve komplocuların isimleri getirildiğinde Brutus Halk Meclisi'nde konsül olarak yargı koltuğundadır ve listede kendi oğullarının isimleri de yer almaktadır. Halktan birçok kişi Brutus'e dilerse oğullarını bağışlayabileceğini söyleseler de Brutus bunu kabul etmemiştir. Herkese uygulanan kurallar oğullarına da uygulanmalıdır ve böylece Brutus'un gözleri önünde oğulları kırbaçlanır ve ardından idam edilirler. Bütün kişisel bağlarını bir kenara bırakıp kendini cumhuriyete, devlete adayan Brutus'e övgüler sunulur. Romalıların virtus dedikleri erdem burada monarşiye karşı cumhuriyetçi erdem olarak yüceltilir. İşte efendim 1789 yılında David, Brutus'e oğullarının cesetleri getirilirken eserini bu hikayeden ilham alarak tamamlar. Devrim dönemi tabi Fransa'da Cumhuriyetçi Roma'ya müthiş bir hayranlık duyuluyordur. David bu eserinde Brutus'u neoklasik akımın kompozisyon tekniğine de uygun olacak bir biçimde arka planda idam edilmiş oğullarının cesetleri eve getirilirken sol önde karanlığın içinde duygusuz, umursamaz bir şekilde otururken oğullarının anne ve kız kardeşlerini ise sağda ağlarken aydınlıkta Brutus'e tezat oluşturacak bir biçimde canlandırmıştır.
David'in Cumhuriyetçi erdem övgüsü olan bir diğer eseri ise Horatilerin Yemini isimli tablosudur. Hikaye aslında Roma'nın krallık zamanında geçse de burada yine de David'in dünyasından bakarsak kiliseye ya da soya değil de vatana sadakati, vatanseverliği temsilen yüceltilmiş bir hikaye olarak görülmüştür. Romalılar rekabet içerisinde oldukları komşu şehir Alba Longa ile anlaşmazlıklarını topluca savaşarak değil, iki taraftan üçer kişinin dövüşmesinin sonucunda çözmeye karar verirler ve böylece Horatiler olarak anılan dönemin bilinir isimlerinden Horatius'un 3 oğlu da Romalıları temsil edecek olan 3 kişi olarak seçilirler. David'in resminde Horatius oğullarına Roma'ya bağlılık yemini verdirmektedir. Kardeşler kollarını kaldırıp ellerini kılıçlara doğru uzatarak cumhuriyetçi selamı verirken görülür. Bu selam yemin ritüelinin gerçekten Romalılar tarafından kullanıp kullanılmadığı konusu tartışmalıdır. Hatta tarihçiler tarafından pek kabul görmese de modern çağda bu şekilde başta sanatta olmak üzere kimi sunumlarda kullanıldığını görüyoruz ve hatta bildiğiniz gibi 20. yüzyıla geldiğimizde Nazilerin de kullanacakları bir selam yemin sembolü oluyor. Resme dönersek askerlerin anne ve kız kardeşleri genç erkekler için gurur duymak yerine yine kompozisyonda bir tezat oluşturacak şekilde hüzünle ağlamaktadırlar. Kız kardeşin kederli olmasının ise farklı bir sebebi vardır. Düşman tarafında dövüşecek kişilerden birisiyle nişanlıdır. İşte burada neoklasik tarzın teknik bağlamının yanında David'in döneminin fikirleri de zıtlaşmaktadır. Akıl, misyon, vatansever ideallere karşılık insan duygularının gerilimi. Tablo Fransız devriminden 4 yıl önce resmedilmiş olup devrim ideallerini yansıtan sembollerden biri olarak görülmüştür. Hikayeye dönersek devamı şöyledir. Ölümüne gerçekleşen savaşta sadece bir kişi hayatta kalır. Horatius'un oğullarından biri. Roma kazanmıştır. Zafer kazanan genç eve geldiğinde ise kız kardeşini Roma'ya karşı, abisine karşı savaşmış olan nişanlısı için ağlarken bulur ve bunun üzerine genç adam kılıcını çeker, kız kardeşini öldürür. Çünkü kardeşi vatanı için Roma'nın zaferi adına sevineceğine ağlamaktadır. Kardeş katili genç sonrasında mahkemeye çıkarılır fakat serbest bırakılır. Baba da mahkemeye gelir. Oğlunu savunur. Horatilerin Yemini, Jacques-Louis David, 1784. Ve efendim geldik kitap tavsiyesi köşesine. Bugün yine çok güzel arkadaşlarla bir aradayız. Dilerseniz hemen başlayalım. Bir biyografiyle başlayalım. Julius Caesar ya da Julius Caesar, Philip Freeman. Yunan videomuzda Büyük İskender'i konuşmuştuk. Bu videoda da ona benzer olarak bir biyografi kitabı seçmek istedim ve Sezar'ı seçtim ki zaten Büyük İskender'le birlikte antik çağın en bilinir iki isminden birisi. O sebeple de hani bir biyografi kitabı da Sezar üstüne olsa iyi olur dedim. Tıpkı Büyük İskender gibi tabii Sezar üstüne de piyasada birçok kitap var. Ben bunu seçim birkaç sene önce edinmiştim. Gayet keyifli bir kitap, gayet akıcı bir kitap, kapsamlı bir kitap ve görece aslında güncel bir kitap diyebiliriz. Kendi dilindeki ilk baskısı 2009 olması lazım, öyle hatırlıyorum. Dediğim gibi Sezar'ı bilmek gerekir. Kitap tabii Sezar'ın hayatını anlatırken doğal olarak dönemin tarihini de bizlere sunuyor. Freeman o anlamda akıcı bir dille bir sunum yapmış. Ben size tavsiye ediyorum. İlk kitabımız böyle bir biyografi kitabıyla başlayalım ve kronolojik tarih üzerinden neler okuyabiliriz Roma ile ilgili o tarafa bir geçiş yapalım. Efendim kronolojik kitap sunumu olarak tabii şunu hemen söyleyelim. Antik Yunan videosunda Oğuz Tekin'in Eski Yunan ve Eski Roma tarihine giriş kitabını konuşmuştuk. O kitap bu video için de geçerli. Gayet hani böyle bir giriş seviyesinde genel çerçeveyle konu ele alınmış, çok fazla detaya girmemiş bir kitap istiyorsanız, ana başlıklar bana yeter diyorsanız o videoda konuşmuştuk. Oğuz Tekin'in Eski Yunan ve Eski Roma tarihine giriş kitabını bu videomuzun konsepti içinde sizlere tekrar tavsiye ediyorum. Onun dışında benim sevdiğim kitaplar arasında başucu kitaplarımdan elimin sürekli gittiği kitaplardan birisi Charles Freeman, yine bir Freeman'la bir aradayız. Mısır, Yunan ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları. Efendim aslında bu kitap 3 videomuz içinde geçerli. Ben böyle son videoya sakladım. Adı üstüne zaten Mısır, Yunan ve Roma demiş. Tek bir kitap içerisine Charles Freeman bu 3 uygarlığın tarihini sıkıştırmaya çalışmış. Bence Mısır kısmı biraz kısa bir bakış olmuş fakat Yunan ve Roma kısmı gayet doyurucu, gayet derin bir kitap. Charles Freeman elinden geldiğince tabii kronolojik tarihi anlatıyor. Ne nedir, nasıl olmuştur, hangi tarihte ne olmuştur bunu anlatıyor. Fakat bunun yanında
İşte kültürel olsun, toplumsal olsun çok güzel detaylara da giriyor. İşte örnek veriyorum, Roma'da kadınlar ya da işte köleliğin durumu neydi Roma'da? Yine o alt sınıfların, toplumsal katmanların durumu neydi? Mimari detaylar neydi gibi çeşitli başlıklarla da bizlere güzel bir sunum yapıyor. Tabii şimdi sizi biraz giriş kitabı olarak korkutabilir, kalın bir kitap. Fakat sabredip okumalısınız. Çok güzel, bilgilendirici, gayet de güzel emek verilmiş bir kitap. 2 bölümünde de böyle renkli sayfalarda fotoğraflar, haritalar, resimler yer alıyor. O anlamda da aslında kitap keyif veriyor. Sizlere tavsiye ediyorum. Dediğim gibi benim başucu kitaplarından birisidir. Hala bir şey olduğunda hani Roma ile ilgili bir şey ya da Yunan'la ilgili bir şey hatırlamak istediğimde, bir bilgiyi anmak istediğimde genelde elim bu kitaba gidiyor. Korkutucu gelebilir. Söylediğim gibi giriş seviyesi açısından korkutucu gelebilir. Fakat sabredip okursanız size çok fayda sağlayacaktır. Kütüphanenizde de bence bulunsun. Böyle 3 medeniyeti tek çatı altında ele almış bir kitap olarak kütüphanenizde yer alırsa da size her zaman fayda sağlayacaktır diyorum. Ve diğer bir kitabımıza geçiş yapıyorum. Ve geldik efendim SPQR, Antik Roma Tarihi, Mary Beard. Efendim bu SPQR birçok kişi tarafından daha çok hani spor olarak telaffuz ediliyor. Fakat aslında öyle değil. Roma'da özellikle Cumhuriyet döneminin bir mottosunun kısaltılmış hali, Türkçe anlamı Roma Senatosu ve halkı anlamına gelen bir deyimin efendim işte kısaltması baş harflerinden oluşuyor. Bugün de zaten Roma'ya gittiğiniz zaman da birçok binada, birçok yerde bu SPQR yazısını görebilirsiniz. Roma'nın sembolü olmuş durumda. Mary Hanım da efendim aslında bu alanda oldukça tanınan, bilinen bir isim. Sadece bu alandaki bir profesör değil, yaptığı programlarla, belgesellerle tanınan bir isim. Doğal olarak buna bağlı olarak da bu kitapta efendim şu anda Roma ile ilgili, bu konuyla ilgili en çok satan, en çok okunan kitaplardan birisi ki kapağı da zaten uluslararası bestseller yazmışlar. Mary Hanım bu kitabında Roma'nın ilk 1000 yılını ele almış. Yani kuruluş dönemiyle başlatmış ve İmparator Caracalla zamanında kitabı sonlandırmış. Giriş kısmında da bu konuyla ilgili açıklamasını yapmış. Neden yani ilk 1000 yılını ele aldığı ile ilgili kitabın giriş kısmında da bir açıklaması var. Tabii o Mary Hanım popüler tarih sunuculuğunu kitabına da, kalemine de yansıtmış. Oldukça akıcı bir şekilde ve oldukça keyifli başlıklarla, keyifli bir anlatımla bizlere Roma'nın o ilk 1000 yılını anlatıyor. Şimdi bu kadar popüler, bu kadar satan, bu kadar okunan bir kitabı, hele bugün konumuzla ilgili olan bir kitabı eğer ele almasaydım, listemize almasaydım ayıp olurdu, Mary Hanım'a ayıp olurdu diyerek listemize aldım. SPQR, Mary Beard, uluslararası bestseller, Antik Roma Tarihi diyorum ve devam ediyorum. Ve efendim geldik benim favori kitaplarımdan, favori tarihçilerimden Neil Faulkner, Roma, Kartalların İmparatorluğu. Efendim bu kitabı şu yüzden seviyorum. Bu kitap Roma tarihine farklı bir bakış açısıyla yaklaşan, farklı bir ideolojinin penceresinden bakış atan bir kitap. Neil Faulkner Marksist bir tarihçi, kıymetli bir tarihçi ve ne yazık ki yakın bir geçmişte de kendisini kaybettik. Tarihe Marksist bir bakışla ele alan ve bu pencereden çalışmalar yürüten bir tarihçi. Bu kitabı da aslında bu yüzden tavsiye ediyorum. Yani ideolojik olarak Marksist birisi olmayabilirsiniz. Fakat böyle alternatif bakış açılarına sahip olmak her zaman sizin birikiminize, sizin efendim hayat okumanıza muhakkak katkı sunacaktır. Şimdi biz tabii belli bir sistemin, belli bir ekonomik doktrinin altında yaşıyoruz ve bu artık sistem hani neredeyse norm olmuş durumda ya da değişmez bir doğa kanunuymuş gibi görülüyor. Fakat öyle değil, alternatifler mevcut. Ve işte efendim bu genel geçer hayat okuması elbette bizim tarihi yorumlamamıza da yansıyor. Bu sebeple hani bu şekilde sempati duymasanız dahi böyle farklı bakış açılarıyla okumalar yapmanızı ben size nacizane tavsiye ediyorum. Neil Faulkner Roma'nın işte kuruluşundan yıkılışına kadar bütün bir tarihini ele almış ama dediğim gibi elbette o Marksist bakış açısı da kalemine yansımış. Benim için kıymetli bir tarihçi olan bu Neil Faulkner'ın Roma, Kartalların İmparatorluğu kitabını sizlere tavsiye ediyorum efendim. Ve şöyle bir tatlı kitabımız var, ona geçiyorum. Ve Antik Roma infografiğe geldik efendim. Çok şeker, çok tatlı bir kitap. Şimdi eğer aramızda böyle işte grafikler, istatistikler, veriler konusunda tutkun bir izleyicimiz ya da izleyicilerimiz varsa bu kitap tam onlara göre. İşte Antik Roma tarihini bu şekilde grafikler üzerinden, veriler üzerinden, istatistikler üzerinden, çizimler, haritalar üzerinden okuyoruz.
çok renkli, cıvıl cıvıl sayfalarla böyle güzel bir Roma tarihi okuması yapıyoruz. Tabii bu grafiklerin, tabloların içerisinde de çok güzel bilgilere ulaşıyoruz. O anlamda da aslında güzel bir birikim katıyor bu kitap bize. Bugün böyle konumuza da ilgili bir kitap olduğu için, konumuza yakın bir kitap olduğu için de bu kitabı es geçmek istemedim. Bence kütüphanenizde bulunsun. Çok eğlenirsiniz, çok keyif alırsınız bu kitabı okurken diyorum ve ardından Çilek kitabımıza geçip videoyu kapatıyorum. Ve geldik Çilek kitabımıza. Aslında Çilek kitap konusunda farklı bir planım vardı. Son anda fikrimi değiştirdim ve Göksel Göksoy'un Pompei, bir Roma şehrinde yaşam ve ölüm kitabını seçtim sizlere. Aslında bugün farklı kitaplar üzerinden bir Çilek kitap seçimi yapacaktım. İlk iki videoya benzer şekilde kurgu kitaplar üzerinden gidecektik. Fakat son anda fikrimi değiştirdim. Direkt konumuzla ilgili olsun dedim bu sefer Çilek kitabımız. Ve Pompei, Göksel Göksoy'un bu güzel çalışmasını seçtim. Şöyle bir itirafta bulunayım. Benim cahilliğimdir Ben Göksel Bey'i bu kitaba kadar tanımıyordum. Bu kitapla tanışmış oldum. O da şöyle: kitapçıda gezinirken çok satanlar listesinde görünce nedir ne değildir diye kurcaladım. Hoşuma gitti, aldım. Fakat daha sonra öğrendim. Halihazırda zaten Göksel Bey epey tanınan bir kişiymiş. Dediğim gibi benim cahilliğim. Hatta son zamanlarda katıldığı kimi videolar üzerinden de oldukça izlenmiş. Ben de izledim. Çok da keyif aldım. Kitap gibi kendisinin sözlü anlatımı da çok keyifli. Büyük ihtimalle hepiniz biliyorsunuzdur. Dediğim gibi ben biraz geriden geliyorum bu konuda. Bu kitabı da çok güzel bir kitap Çok akıcı bir şekilde bize Pompei'yi anlatmış. İçinde tabii renkli görsellerle de bol bol desteklenmiş bu kitap. Tabii hiç bilmeyenler için önce bir isterseniz şu Pompei meselesini bir anlatalım. Pompei bugün İtalya'da Napoli yakınlarında eski bir antik Roma yerleşimi. Milattan sonra 79 yılında Vezüv yanardağının patlamasıyla birlikte volkanik küllerin ve tortuların altında kalıp yok oluyor ve yüzlerce yıl unutulup gidiyor. İşte 1600'ler ya da 1700'lerin başlarındaydı sanırım. Tesadüfen bir keşfediliyor. Ardından o günden beri de kazılar devam ediyor. Tabii şimdi volkanik küllerin altında kaldığı için de o Roma kültürü, Roma yaşamı çok güzel bir şekilde korunmuş oluyor ve bizlere Pompei çok önemli, çok güzel şeyler öğretiyor Roma dünyasıyla ilgili. İşte Göksel Bey de bu kitabında Pompei bize neler öğretiyor? Pompei'den neler öğreniyoruz? Bunu çok güzel bir şekilde anlatmış. Ben henüz tam metin okumasını yapmadım fakat genel çerçevede inceleyecek, notlar alacak şekilde okumamı gerçekleştirdim. O anlamda sizlere tavsiye ediyorum. Harika bir kitap bence konuyla ilgili. Göksel Göksoy, Pompei diyorum ve artık kapanışa geçiyorum. Antik Çağ giriş serimizi bu şekilde bir üçleme olarak tamamladık. Şimdi mitolojiden bir hikaye gelebilir ya da belki kokteyl kitap tavsiyeleri yapabiliriz. Ya da yepyeni bir şey icat ederiz. Henüz düşünmedim. Bakalım göreceğiz zamanla. Tabii bunun yanında yılın son günlerindeyiz. Siz tabii bu videoyu ne zaman izlersiniz, ben montajı ne zaman tamamlarım bilmiyorum. Fakat şu anda yılın son günlerindeyiz. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. 3 video içinde geçerli olacak şekilde. Sürçülisan ettiysek affola. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşeceğiz. Bay bay.